Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi ben çok iyiyim. Bugün de geziyoruz dedik, çıktık yollara. Viyana'nın buz gibi havasında size uzun zamandır görmediğim görüntüleri göstermeye çalışacağım. Çünkü yaklaşık en son 2002-2003 senesinde böyle bir mevzu gerçekleşmişti. Şu an yine hava çok soğuk. Dışarısı -4 derece, hissedilen -12. Bakalım, size göstermek istediğim şey aslında Tuna Nehri'nin donmuş hali. İnsanlar şu an üstünde buz pateni yapıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar, geziyorlar. İnsanlar gezmek istiyor açıkçası. Çıkıp gezmek istiyorlar. Çünkü ben de denemek istiyorum. Bakalım, eğer çıkabilirsem Tuna'nın üstüne. En son 2002-2003'te çıkmıştım sanırsam. O zamanlarda tabii Tuna Nehri çok iyi donmuştu. Dışarısı -15 ile -20 derece arasıydı. Bugün ise -4, -5 ama hissedilen -12. Bakalım, duruma göre göreceğiz. Sizlerle paylaşacağım. Koşalım, yeşil sönecek çünkü. Söndü. Yarıda kaldık. Viyana'ya 2026'da gelecek dostlara üzücü bir haberim var. Viyana Belediyesi de büyük zamlar yaptı. 2.60'lık bilet 3.20 oldu. Havaalanı bileti 4.60 mıydı, 4.80 mi neydi? O da yaklaşık 5.20 oldu. Vallahi geleceklere geçmiş olsun. Burası da maşallah artık zamlar ülkesi olmaya başladı. Her sene bir zam, her sene bir zam. Buradan geçiş var mı? Yok. Şuradan. Şuradan bir bakayım. Geçebilirsem geçeyim şöyle. Ben şuradan bir inip bakayım ya. Şöyle bakalım şimdi. Şöyle bir şuradan. Sizin için birazcık tehlikeye gireceğim ama bakalım. Ne bileyim, uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. Bakayım. Sert. Bayağı bir sertlik var. Doğru. Şu an Tuna Nehri'nin üzerindeyim dostlar. En son dediğim gibi 2002-2003 senesinde böyle bir duruma gelmiştim. Yaklaşık 22-23 sene sonra böyle bir duyguyu yaşamak gerçekten muhteşem. 2026'da gelecek dostlar. Eğer geldiyseniz muhakkak bu deneyimi yaşamanızı isterim. Şu an Tuna Nehri'nin üzerindeyim. Alte Donağı bölümündeyim. Burası daha güvenli çünkü burada akıcı bir yer yok. Onun için daha yani Noya Donağı, yani akan kısmı da dondu ama oraya pek güvenemem. Biraz gelin sert, bayağı sert. Dediğim gibi dostlar, hakikaten harika bir duygu. Muhakkak siz de yaşayın. Hadi gelin. Geliyor musunuz? Heyecanlanma ya, gel. Evet, şimdi biraz da drone uçurayım bakayım. Drone'luk ne var? Evet, vallahi şu an bulunduğumuz yer Tuna Nehri dostlar. Yani bu anlatılmaz yaşanır denir ya. Hakikaten öyle bir şey. Şu an ben 112 kilo ağırlığında bir insan olarak, üzerimde drone'um falan filan var, 115 kilo olarak beni tartıyorsa siz de muhakkak gelin, üstüne çıkın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunu yaşamanızı tavsiye ederim yani gerçekten. Harika bir şey bu ya. Harika bir şey. Çok güzel yani. Dostlar, dediğim gibi eğer gelirseniz muhteşem bir olaya denk gelmiş olacaksınız. Çünkü sanırsam bu 1-2 hafta daha böyle devam edecek soğukluk. Burası İsviçre olsa beğenirdiniz değil mi? Ama burası İsviçre değil. Burası Viyana. Hem de 22. bölge. Benim evimin ora. Çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Viyana'ya geldiyseniz, işin esprisi bir yana, 1. bölgedeyseniz U1'e atlayın. Gelin Alte Donağı durağında inin. Hemen durak şurası zaten. Bakın, karşısı. Oradan gelin yürüyerek 1 dakikada yolun karşısına geçtikten sonra buraya varmış olabilirsiniz. Hepinize tavsiyem bu. Gerçi şöyle diyeyim size. Bu olayı önermiyorum lütfen. Bu riski kendi canınız pahasına alıyorsanız çıkıp bu deneyimi yaşamanızı isterim. Biz şimdi tabii ki bütün sorumluluk bize ait olduğu için biz çıktık. Normalde yetkililer buraya çıkmanın kesinlikle tehlikeli olduğunu açıklıyorlar. Her gün gazetelerde bangır bangır yayınlıyor. Zaten bu bastığım yer sert bir yer. Hissediyorsunuz.
Kimi yerler çıtır çıtır ediyor. Ve mesela 2 gün önce bir baba ve kızıydı sanırsam, buz pateni yapmak için çıkmışlar ama çok sağlam olmayan bir yer. Orada itfaiye geldi. Tabii onları kurtardı. Suyun içinde dondular, yani öyle diyebilirim. Onun için siz olun lütfen. Canınızı tehlikeye atmayın. Ama böyle bir olayı da kaçırmanızı tavsiye etmem. Burası Viyana, Tuna Nehri abi. Ne bileyim, bir insan kaç kere bunu yaşayabilir ki? Düşünün ki Viyana'da yaşıyorum. 26 yıldır Viyana'dayım. Bu olayı 2. kere yaşayabiliyorum. Öyle düşünün. Bu olaya bir daha ne zaman gelip şahit olabileceksiniz ki? Ya da bu anı ne zaman yaşayabileceksiniz ki? Onun için kesinlikle ve kesinlikle böyle durumları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hazır buraya kadar da gelmişken muhakkak burayı gelin görün abi. Bakın önceden mesela buralar plaj. Normal buranın plajı. Burada yüzüyorsunuz. Şuradan bot kiralıyorsunuz. Bot kiralayıp buralarda tur atıyordunuz. Şimdi ise buralarda yürüyerek gezebiliyoruz. Harika bir duygu. Ben çok heyecanlıyım. Yani dediğim gibi 22-23 sene sonra tekrardan bu anı yaşamak beni heyecanlandırıyor. Mesela arkadaşım biri buz pateni yapıyor şöyle. Yine de o ne kadar güvenli bilmiyorum, yürümekte. Burada mesela el hokey oynayacak çocuklar. Oraya tekrardan bir şey yapmışlar. El hokey sahası. Bu böyle ucu bucağı devam ediyor yani. Bu sene gerçekten muhteşem bir don yaptı. Dışarısı aslında yine de ne bileyim fazla da soğuk değil. -4 derece ama hissedilen -12 diyorlar. Dün gece biraz soğuk oldu sanırsam, o da etkiledi. Bayağı bir taş gibi olmuş burası. Yine de fazla ilerlemeyeceğim. Bayağı bir açıldım. Arkadaş burada koşu yapıyor. Vay arkadaş ya, değişik bir duygu. Vallahi billahi değişik duygu. Yani bu anı ne zaman yaşayacaksınız ki bir daha? Bakın metro geçiyor. Metroyu gördünüz mü? İşte orası Alte Donau durağı. Hemen şu karşısı da zaten 1. Viyana. Yaklaşık 5-6 durak sonra buradasınız. Yani Alte Donau, Kazemühl, Donauinsel, Nest, Vorgartenstraße, Prateştiyan, Nestroye Platz. İşte 6 durak. 7 durak sonra buradasınız. 10 dakikada buradasınız. Öyle diyeyim size. Muhakkak inşallah denk gelirsiniz. Gelen oldan dostlar da muhakkak gelsin. Bu anı yaşasın abi. Boş verin. Vallahi mükemmel bir şey. Şimdi bir de öbür tarafa gideceğim şimdi. Neue Donau kısmına. Orada da uçurabilirsem bir drone uçuracağım. Çünkü bayağı bir sert rüzgar var. Sert rüzgar olduğu zaman biraz tehlikeli. Demin yan geldi zaten drone. Bayağı bir esiyordu. Ama ufaktan bir çekimimizi yaptık. Sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Beğenerek izlersiniz. Videoyu beğenirseniz beğenip paylaşmayı, altına yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. Tabii bu videoyu çekmeden önce neredeydim? Miami'deydim. Miami videolarım da zaten yayında. Orada denize girerken burada -12'yi görmek biraz şok etti açıkçası beni. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Şimdi benim ailem çıktı, öbür tarafa geçti. Şimdi ben de buradan çıkacağım, şu merdivenlerden. Oradan şuradan çıkıp diğer tarafa geçeceğim. Ondan sonra da Neue Donau'ya gideceğim. Orayı da bir çekim yapabilirsem yapacağım çünkü bayağı bir bugün buz gibi, buz. -12. Şu an yanaklarım dondu, kulaklarım dondu. Eldivenlerimi çıkarttım, ellerim de dondu. Şuna bakar mısın? Kıpkırmızı oldu ya. Ama harika bir duygu. Harika bir duygu abi. Dostlar şunu da göstereyim. Burası yüzme platformu. Şurası merdiven. Oradan yüzdüğünüzde oradan çıkıyorsunuz. Hemen şu karşıda da bir merdiven var. Normalde buraya su girdiğinizde oradan çıkıp karaya ulaşabiliyorsunuz. Ama şimdi ne yapıyoruz biz? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burayı kırmışlar sanırsam. Evet. Burası tehlikeli. Onun için burada yok, şuradan çıksam da olur. Ama burası nedense su, bakın. Kırılmış. Aman diyorum. Buralara dikkat etmek lazım. Çok kötü. Dikkat edin, şuradan çıkalım hemen. Fazla bir sıkıntı, problem yaşamadan. Evet. Şimdi çıktık. Diğer tarafa geçelim. Millet buz pateni kayacak ama bakın buralar su. Su fışkırıyor, görüyor musunuz?
Bak bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Burası çok tehlikeli. Aman diyorum, dikkat edin. Arkadaşlar oğlum Tuna Nehri'nden buz almış da onun tadına bakalım. Yani normal su tadı var ama. Öyle çok da kötü değil ama eriyor. Şimdi Donauinsel'a geldik dostlar. Bir de burayı göstereyim size. İki tarafın arasındaki farkı görün. Burası biraz daha akıyor. Esas Tuna burası zaten. Hani akıcı yer. Öbür taraf dediğim gibi gölet gibi oluyor. Durgun olduğu için daha kolay donuyor. Ama burası maalesef öyle olmuyor. Burası da Donauinsel dostlar. Tabii 3 kol var. Şimdi bir sağda var Neue Donau. Burası Donauinsel. Öbür tarafta Alte Donau. Buranın akıntısı birazcık fazla olduğu için pek donma olmuyor ama şu taraf tabii ki donuk. Diğer karşı taraf daha az donuk. Yani öyle diyebilirim size. Yani en fazla şuradan mesela nasıl diyeyim size 500 metre var yani bu tarafa. Ama buranın akıntı hızı çok yüksek. Çok hızlı. Buranın az arkası çok hafif donmuş. Bir beyazlık var. Onun az ilerisi donuk. Şu kısım çok akıntılı. Bayağı bir suyun hızı hızlı. Hemen onun arkası da donmuş. Tabii burada hiç kimse çıkmıyor. Çünkü burası hiç güvenli değil yani öyle diyebilirim size. Sağ taraf tamamıyla akıyor. Orta kısım böyle çıtır buzlu. Sesleri duyuyor musunuz? Bakın. Şu buz sesini duyabiliyor musunuz? Diğer kısımda tamamen donmuş Tuna Nehri. Burası ama tam bir böyle donmayayım gibi bir şey. Çıtır çıtır buz sesi geliyor. Görüyor musunuz? Birbirine çarpıyor. Bakın. Umarım sesi geliyordur. Ya burası bu şekilde dostlarım. Yani şu sese bakın abi ya. Acayip bir buz sesi var. Çıtır 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 çıtır. Yani su donmak üzere ama bir bölümü akıyor, bir bölümü donuk. Bakın burada hiç su akmıyor. Alttan geçiyor direkt su. Şurada olay bitiyor bakın şu kısımda. Şu kısımda olay bitiyor. Görüyor musunuz? Bu kısımda olay tamamen bitti. Yani burası kesişme noktası. Buradan da buzlar başlıyor. Tamamen donmuş gibi. Tabii ki güvenli bir don değil bu. Yani kimse kalkıp da üstüne çıkmasın. Diğer taraftaki gibi bir buzlanma söz konusu değil. Şu orta kısmı beyaz gözüküyor. Kar var üstünde ama yine de herhangi bir şekilde kesinlikle önerilmiyor. Asla girmeyin. Tuna Nehri bu kadar buz tutmuşken hiç bulanıklığı yok. Acayip berrak bir şekilde dibi gözüküyor. Yazın bu şekil olmuyor mesela. Yazın biraz daha bulanık oluyor. Tabii ki diğer ülkelerde yağan yağmurların da etkisi oluyor. Onun için değişik bir şey abi ya. Kışın bayağı pırıl pırıl. Suyun içi ışıl ışıl gözüküyor dibine kadar. Buz kütlelerine bakın. Sanki kutuplardayız ya. Enteresan. Vallahi enteresan. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de buralardasınızdır bu dönemlerde. Muhakkak gelin görün burayı. Burası da atlama iskelesi. Genelde buradan suya atlanıyor yazın ama su çok berrak. Kış olmasından faydası herhalde. Çünkü yağmur suyu yok. Diğer ülkelerden gelen çamurlu su da yok. Işıl ışıl bir su var. Dibi gözüküyor bakın. Su çok berrak ya. Ha? İnşallah olur ama bu sene gelen dostlar muhakkak uğrasın. Suyun rengine bakar mısınız? Besberrak ya. Harika bir de burası bayağı derinmiş. Ben bu kadar derin olduğunu bilmiyordum ve böyle bir berraklık da beklemiyordum. Uzun yıllardır böyle bir berraklık görmedim ben burada. Evet. 1. Viyana'yı gezmekten sıkıldınız mı? Öyleyse atlayın U1'e. İlk önce Alte Donau'ya gelin. Çünkü orada buzun üstünde yürüyün. Daha sonra dönüş rotasına geçtiğinizde de 2 durak sonra Donauinsel durağında inin. Böyle muhteşem bir manzarayla günün yorgunluğunu ve stresini atın.
otelinize ya da restoranınıza giderken keyifli, rahat, stressiz bir şekilde geçmiş olursunuz. Şuradaki ses çok hoşuma gitti. Ama fazla kalınca da çıtır çıtır biraz kafa ütülüyor gibime geldi. Ama bayağı bir ses çıkarıyor orası. Çıtır çıtır. İşte burası biraz tehlikeli bir mekan yalnız. Bakın buz parçalarını, bildiğiniz Norveç. Kutuplara geldik. Alaska olmuş burası. Yemin ediyorum Alaska ya. Hani neyse dostlar, bakın metro hemen şu karşıda duruyor. Durak orası. Burası Donauinsel durağı, Kazemühl durağı ve Alte Donau durağı. Alte Donau'ya gittiniz mi? Eğer yanınızda pateniniz varsa ya da kiralayabileceğiniz bir yer varsa oradan kiralayıp buz pateni yapabilirsiniz. Daha sonra baktınız, yoruldunuz, sıkıldınız. Gelin şurada Donauinsel kısmını şöyle birkaç tur atın. Stresinizi atın, yorgunluğunuzu atın. Ondan sonra otelinize gidin, devam edin ve gününüzü musmutlu bir şekilde bitirin. Dostlar, hava biraz soğudu, rüzgar sertleşti. Tabii Viyana'daki bilet fiyatlarını da merak ediyorsanız bu videonun içinde onlardan da bahsedeceğim. Burası da Kazemühl dediğim yer. O duraktan inerseniz buraya da geçebilirsiniz. Bakın. Yani Alte Donau'dan bir önceki durak. Buraya da gelebilirsiniz. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Tabii ki tüm bunlar sizin can güvenliğinizi tehlikeye atar. Haberiniz olsun. Bizden söylemesi. Yani tüm sorumluluklar size ait olur. Burası bayağı bir yanlış şey. Burada bayağı bir su var yalnız. Burası bayağı bir tehlikeli. Baksana. Vay be. Hani insanlar geçiyor abi, bakın şunlar geçti, demin kontrol etti ama ne kadar güvenli ne kadar güvensiz bilmiyorum da pek güven vermiyor. Ya şu sazlıklardan dolayı orası sıcak kalmış. Yani su ya da bilmiyorum. Şimdi şöyle bir yürüyelim bakalım. Hani inşallah çökmeyiz bir dibe. Hani şöyle takılalım derken bir bakmışsınız hoppa belimize kadar sudayız. Ondan sonra don. Hani ıslanmak sorun değil, düşmek sorun değil de bu havada yani hissedilir. O ikisi 12. Bakın dostlar, burada da Tuna Nehri'nin üzerinde ice hockey oynanıyor. Ona denk geldim. Biraz da onları göstermek istedim size. Güzel bir, çekişmeli bir maç oluyor. Yani bunlar galiba bayağı anlıyor bu işten. Enteresan çünkü. Adamlar güzel oynuyor aga. Bak gol oldu. Gol oldu abi, gol. Vallahi aha, hadi be. Bu da gol oldu ama gerçi. Direkten döndü ama olsun. Gol goldür aga. Yapacak bir şey yok. Vallahi billahi. Bence güzel bir şey. Hoşuma gitti ya. İyi ki gördük ya. Gerçi şuradan bakayım Alte Donau'ya yürüyerek gidebilecek miyim? Burası ayrı bir göl gibi bir yer çünkü. Kazevassa olarak geçiyor burası. İmparator suyu. Vallahi güzel, çekişmeli bir mücadele, evet. Aldı geliyorlar abi. Bunlar en son suyun içine gömülmüyorsa helal olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Ben tırsıyorum yürürken. Bu adamlar tepişiyorlar. Vallahi billahi ya. Neyse. Bizden bu kadarlık. Hadi bakalım. Yok, dur geliyor. Hadi be, hadi. Bak, ah. Yapıştıramadılar golü. Neyse. Oo. Onlar iyi ama ha, gerçekten. Bak, hop, gol. Golü çaktı vallahi. Vallahi dostlar, devam ediyorum. Şimdi yürüyerek diğer Tuna'ya geçmeye çalışacağım. Bu buzun üstünden. Bir daha ne zaman gelirim? Belki seneye yaşamayacağım bile. Bir daha ne zaman yani böyle bir buzda olacak ki? Hiç haberim yok. 20 senede, 25 senede olan bir olay. Neyse. Kader kısmet. Yürüyelim bakalım. Nereye çıkacağız? Öbür tarafa geçebilirsem yürüyerek Alte Donau'ya geçeyim. Biri de bisiklet sürüyor dostlar. Bakın Tuna Nehri'nin üstünde. Yani bunu ne zaman yaşayabileceksiniz ki? Evet.
ice hokeyciler gidiyor diğer tarafa. Ha, köprünün altından geçebiliyormuşuz. Hadi bakalım. Köprü altı birazcık yumuşak gibi gözüküyor ama bu çocuklar nereden geçti? Sağ taraftan geçti sanırsam. Bayağı bir yumuşak gibi gözüküyor, baksana. Ha, bastı üstüne de. Aman diyorum ha. Şu sağdan geçeyim ben. Sağdan abi. Burası birazcık sulu gibi duruyor. Şu kenardan bas git. Ama heh. Şu karşısı da, burası da diğer Tuna. Bakın. Şurada demin yürümüştük işte biz. Oraya yürüyerek gideyim bari. Oradan çıkıp da eve geçeceğim. Yemin ederim enteresan bir duygu. Bunu anlatamam yani gerçekten. Bu sadece yaşanması gereken bir olay. Tuna Nehri'nde dakikalardır yürüyorum. Tur atıyorum. Muhteşem bir duygu. Eğer ki Viyana'ya geldiyseniz muhakkak gelin. Tam şu karşıdaydım bakın dostlar. Şu karşıda ben takılmıştım. Şimdi diğer taraftan çıktım. Yürüyerek o tarafa geçiyorum. Ya bunu nasıl anlatabilirim ki ben size? Değişik bir heyecan. İlk bindiğinizde böyle ayaklarınız bir titreme oluyor. Daha sonra alışıyorsunuz. Fazla da güvene gerek yok. Yine de buzun üstünde yürüdüğünüzü unutmamanız gerekiyor. Onun için dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama insanlar da çok rahat. Çünkü bu denli bir buz kütlesi olmamıştı uzun zamandır. İlk defa böyle komple donmuş yani. Şu an güvenli olabilir. Çünkü önceden parça parça donuyordu. Tabii ki ona çıkamıyordunuz. Böyle tam kütle olarak dondu mu bütün her yer, o zaman bir sıkıntı, bir problem çıkmıyor. Onu demek istiyorum yani. Yoksa yine ben bu kütlenin üstüne çıkmazdım. Ne de olursa olsun. Abi bu suya düşerseniz buz gibi yani. Ölmeyebilirsiniz. Ama sıkıntı olur. Eksi 12 derecede suyun içine girdiğinizi düşünsenize abi. Dostlar geldik şimdi bilet yerine. Sizin için biletler ne kadarmış ona bakacağım. Şimdi tek sürüşlük bilet şurada gördüğünüz gibi 3.20. 7 günlük bilet olmuş size 28.90. 1 aylık bilette full price diyelim 75 euro olmuş. Şimdi 2 günlük bilete bakalım. Yani 24 saat bilet 10.20 olmuş. Burada var mı bakayım 2 günlük, 3 günlük falan filan. 2 Fahrten 3.20. Yani şimdi English, burada Deutsch var. Yani başka da bir şey yok. Wien bir airport ticket mesela, ticket, Viyana, bus yani otobüs 11 euro olmuş. Cat kaç para olmuş bakalım. Cat single ticket bakacağız 14.90. Bakın buna zam gelmemiş. Tabii bir de şey var. Gidiş geliş 20 euro. İndirimli oluyor. 2 euro bakın indirimli oluyor. Cat'in gidiş gelişi ne kadarmış abi? 24.90. Bu da indirimde gördüğünüz. Bir gidiş 14.90. Gidiş geliş 24.90. Eğer ki şeyden alırsanız da buradan da alırsanız 5.20 normal tren. Buradan bakalım. Yani Flughafen'a bakalım. Bakın 5.40 olmuş pardon. 5.40. 5.40 havaalanı bileti. Yani sizlerle bunları da paylaşmak istedim. Çünkü yeni gelecek dostlar. Benim eski videolara bakılırsa çok eski fiyatlar geçerli. Hatta ilk çektiğimde videomu 3.80 mi neydi Viyana'ya geliş. Burası da bayağı her sene zam yapıyor. Bu sene ama çok yüklü miktarda zam yaptı. Dediğim gibi dostlar hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Viyana için bilet fiyatları da gördüğünüz gibi bunlardı. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Kapanış konuşmamı Tuna Nehri'nin üzerinden yapayım bari dostlar size. Hazır buraya kadar gelmişken yani bunu dışarıda yapmak olmaz. Ayıp olur. Videomu ben çekerken acayip keyif aldım. Acayip heyecanlandım. Umarım siz de
keyifle videoyu izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz, beğenip paylaşırsanız, kanalıma abone olursanız, videoların altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay diyorum. Kalbinizde yaşayın dostlar. Her şey kalbinizce olsun. Umarım mükemmel bir video olmuştur.